Merhaba arkadaşlar. Örgü Aşkı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu boncuklu patiğin yapılışını anlatmak istiyorum. Patiğimize ön kısımdan, boncuklu kısımdan başlıyoruz. 10 ilmekle başlıyoruz. Hem boncuklarımızı ilmek arasına yerleştirirken yan taraflardan artırmalar yapıyoruz. Sonrasında bu kısmı tamamladıktan sonra düz bir şekilde devam ediyor. Bu kısmı da ayak boyutunuza göre ayarlayabilirsiniz. Arttırmalar da ona göre. Yine uç kısmına gelirken bu kez ilmeklerimizi eksilterek ve boncuklarımızın sırasında eksilterek bu kısmı tamamladıktan sonra alt kısma geçiyoruz. Bu kısımda düz bir şekilde örülüyor. Eğer örgü bilginiz fazlaysa bu kısımlardan ilmek alarak devam edebilirsiniz. Ama ben bugün bu patiğimde yan taraflardan dikiş yaparak tamamladım patiğimi. Bu kısmı da arttırarak devam ediyoruz. Sonrasında ikinci kısım olan yine boncuklu bir şekilde devam eden kısmı, bunu da ayak boyutunuza göre ayarlayabilirsiniz. Bu kısmı da tamamladıktan sonra arka topuğunda yine yapıp patiğimizi tamamlıyoruz. Patiğimizi tamamladıktan sonra önce yan taraftaki dikişlerini yapıyoruz. Sonrasında kenar oyasını yapıyoruz. En sonda da kenardaki süsleme olan çiçeğimizi yaptıktan sonra patiğimizi tamamlıyoruz. Ben patiğimde patiklik iplerden kullandım. Bu ipin biraz ince olduğu için ben bu kısımda 3 numarayla değil 2,5 numara patiklik şişlerle ördüm patiğimi. İpiniz kalınsa bu kısımda 3 numara şişlerle de öyle örebilirsiniz. İpimizi önce boncuklarımızı geçirerek başlıyoruz. Eğer ipte dizili ise bu şekilde boncuklarınızı önce ipe dizerek başlamanız gerekiyor. 4 adet işaretimiz var. Dikmek için 1 adet iğnemiz var. Oyamız için 1 adet tığımız var ve makasımız var. Evet, patiğimizin yapılışına geçmeden önce öreceğimiz ipimize boncuklarımızı dizerek başlıyoruz. Eğer ipte diziliyse boncuğunuz geçirmesi kolay oluyor. Düğüm attıktan sonra boncuklarımızı ipe geçiriyoruz. Dediğim gibi ipte diziliyse bu şekilde geçirmesi kolay oluyor. İpte değilse tek tek dizerek yapmanız gerekiyor. Bu şekilde boncuklarımızı ipimize aktarıyoruz. Evet, boncuklarımızı ipimize geçirdikten sonra ön kısımdan 10 ilmek atarak başlıyoruz. Bir tane düğüm attık. Sonrasında ilmeklerimizi atıyoruz. Ben ilmeklerimi tek şiş üzerine atıyorum. Siz nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde atabilirsiniz. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sıranın sonunda düğüm atıyoruz. Ve ilk sıramızı haroşa örerek devam ediyoruz. Tüm ilmekleri düz örüyoruz. Ben haroşalarımı düzden örüyorum. Siz nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Yalnız ön taraftaki boncuklarımızı ilmek arasına yerleştirirken eğer haroşalarınızı düzden örüyorsanız örgünüzün ters yüzünde olacaktır boncuklarınız. O yüzden boncuklarımızı ilmek arasına düzden örerken ters bir şekilde görünmeden örmemiz lazım. Sıra sonuna kadar 10 ilmeğimizi düz ördük. Burası örgümüzün ön yüzü. Dediğim gibi haroşalarımı düzden ördüğüm için ben bu kısımda boncuklarımı yerleştirmeden bir sıra daha düz örüyorum. Ön yüzden ilmeklerimin tamamını düz örüyorum.
Eğer haroşalarınızı tersten örüyorsanız bu kısımda boncuklarınızı yerleştirebilirsiniz. 2 sıra düz ördüm. Şimdi örgümün arka yüzünden bu kez ön taraftaki boncuklarımı yerleştirerek devam ediyorum. Sıra başındaki ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında bu kısımda arttırma yaparak devam ediyoruz. Bir tane ilmek atarak arttırma yapıyoruz. Sonraki bir ilmeğimizi düz örüyoruz. 1, 2, 3 ilmeğimiz var. Arttırma ilmeğimizle birlikte. Sonrasında sıradaki 2 ilmeğin arasına bir tane boncuk bırakıyoruz. Sıradaki 2 ilmeği düz örüyoruz. Tekrardan bir boncuk bırakıyoruz. 2 ilmeği düz örüyoruz. Tekrardan bir boncuk bırakıyoruz. 2 ilmeği düz örüyoruz. Kalan 2 ilmeğimiz var. Yine son bir kez 2 ilmek arasına bir tane boncuk bıraktık. Sonraki bir ilmeğimizi düz ördük. Tekrardan bir tane ilmek atarak arttırma yapıyoruz ve son ilmeği de düz örüyoruz. Dediğim gibi boncuklarınız, eğer haroşalarınızı düzden örüyorsanız bu şekilde ön tarafta gözükmeden arka tarafta boncuklarınızı yerleştirerek devam ediyoruz. Ters örüyorsanız zaten bir sorun yok. O şekilde örgünüzün ön yüzünde şu şekilde boncukları yine sıradaki ilk ilmeği örüyoruz. Bir tane arttırma yapıyoruz. Bir ilmek daha ördükten sonra 2 ilmek arasına bir boncuk, 2 ters örüyoruz. Yine bir boncuk, 2 ters, bir boncuk. Bu şekilde ilk sırada 4 boncuk yerleştirerek başladık örgümüze. Arka yüzden ilmeklerimizin tamamını düz örerek sıramızı tamamlıyoruz. Örgümüzün ön yüzü, burada bir işlem yapmadan sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Sıra başında ve sonunda birer ilmek artarak şişimizde 12 ilmeğimiz var şu anda. Yine arka yüzden arttırarak devam ediyoruz. Sıra başındaki ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonra bir tane arttırma, bir ilmek düz örüyoruz. Yine 3 ilmek örmüş olduk. Yine bir tane boncuk, 2 ilmek düz, bir boncuk, 2 ilmek düz, bir boncuk, 2 ilmek düz, bir boncuk, 2 ilmek düz, son bir kez boncuk daha bıraktıktan sonra 2 ilmeğimiz kaldı. Bir tanesini düz ördük. Bir tane arttırma yaptık. Son ilmeği de düz ördük. Evet, bu ikinci boncuklu sıramızda alt sırada 1 2 3 4 boncuk yerleştirmiştik. Bir tane arttı. 1 2 3 4 5 tane boncuğumuz oldu. 2 tane artış yaptık. Yine sıra başında ve sonunda örgümüzün ön yüzünde ilmeklerimizin tamamını düz örerek sıra sonuna kadar geliyoruz. İlk boncuklu kısmımızda toplamda 10 ilmekle başlamıştık. 14 defa artırma yaparak devam ediyoruz. Yani başında ve sonunda 7 sırada bu kısmı tamamlıyoruz. İkinci artırma sıramızı tamamladık. Üçüncü artırma sırasında sıra başındaki ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Yine
Hemen sonrasında bir tane arttırma, bir ilmek düz örüyoruz. Sonrasında yine boncuklarımızı 2 ilmek arasına yerleştirerek devam ediyoruz. 2 ilmek düz ördük. Bir tane boncuk bırakıyoruz. Sonrasında yine 2 ilmek düz örüyoruz. Tekrar bir boncuk bırakıyoruz. Boncuklarımızı bıraktığımız sırada sıra başında bir tane artış yaptık. İlerliyoruz. Sıra sonuna kadar yine boncuklarımızı bırakarak devam ediyoruz. Bir boncuk bıraktık. Sonraki 2 ilmeğimizi yine düz örüyoruz. Yine bir boncuk bıraktık. 2 ilmeğimizi düz örüyoruz. 2 ilmeğimiz kaldı şişimizin sonunda. Bir kez daha boncuğumuzu bıraktıktan sonra bir ilmeği düz ördük. Sonrasında yine bir tane arttırma yapıyoruz ve son ilmeği de düz örüyoruz. Bu şekilde devam ediyor. 3. arttırma sıramızda tamamladık. Dediğim gibi sıra başında ve sonunda arttırmalarımız var. Bu kısımda 1 2 3 4 5 6 7 boncuklu sıra boyunca artmamız devam ediyor. Arka yüzden tüm ilmeklerimizi düz örerek geliyoruz. Sıra başında ilk ilmeği örmeden aldık. Burası örgümüzün ön yüzü, arka yüzü değil, ön yüzünde tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Evet, şimdi yine 4. arttırma sırasındayız. Sıra başındaki ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonrasında yine bir tane arttırma yapıyoruz. Bir ilmeği düz örüyoruz. Yine bir boncuk, 2 ilmek düz. Bir boncuk. Parmağınızdan tutabilirsiniz. 2 ilmek düz. Bir boncuk. 2 ilmek düz. Burası yine örgümüzün arka yüzü. Hem arttırmalarımızı yapıyoruz hem de boncuklarımızı ilmek arasına bırakarak 4. arttırma sıramızı bu şekilde devam ediyoruz. 2 ilmek düz örüyoruz. Boncuklarımızı bırakıyoruz. 2 ilmek arasına tekrar 2 ilmek düz ördük. Yine bir boncuk. 2 ilmek düz. Tekrar bir boncuk. Sıra sonundaki 2 ilmekten bir tanesini düz ördük. Hemen sonrasında bir tane yine arttırma yapıyoruz ve son ilmeği de düz örüyoruz. Bu şekilde 1 2 3 4. arttırma sıramızı da tamamladık. Ön yüzden tüm ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Benim ipim ince olduğu için ben 2,5 numara şişle örüyorum. Eğer ipiniz kalınsa 3 numarayla da örebilirsiniz. Son ilmeğimizde düz ördükten sonra 4. sıramızda bu şekilde tamamladık. 5. sıramızda yine aynı şekilde sıra başındaki ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Hemen sonrasında bir tane arttırma yapıyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. 1 2 3 ilmeğimiz oluyor başta. Hemen sonrasında bir tane boncuk ve 2 ilmek düz. Bir boncuk, 2 ilmek düz. Bir boncuk, 2 ilmek düz.
Sıra sonuna kadar 2 ilmek düz, bir boncuk bırakarak ilerliyoruz. Beşinci arttırma sırasındayız. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Sıra sonunda son boncuğumuzda bıraktıktan sonra kalan 2 ilmeğimizi bir tanesini ördük. Hemen sonrasında yine bir tane arttırma yapıyoruz. Son ilmeği de düz örüyoruz. Bu şekilde kalan 2 sıramızda yine örerek devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 tane arttırma sırasını tamamladık. Ön yüzde ilmeklerimizin tamamını düz örüyoruz. Eğer haroşalarımızı düz örüyorsak bu şekilde yine kalan sıralarımızda kalan 2 arttırma sıramızda tamamlayıp örgümüze devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, patiğimizin buraya kadar olan kısmını boncuklu ve arttırmalı kısmını örerek tamamladık. Toplamda 1 2 3 4 5 6 7 sıra boyunca boncuklarımızı sıra başında ve sonunda arttırmalarımızı yaparak bu kısmı tamamladık. Şimdi örgümüzün ön yüzünde yine sıra sonuna kadar gelerek bu kısmı tamamladık. Örgümüzün arka yüzünde bu kez sıra başında yine ilk ilmeğimizi örmeden aldık. İlmeklerimizin tamamını ters örerek devam ediyoruz. Arka yüzden ilmeklerimizin tamamını ters örerek geliyoruz. Artırmalar sonrası şişimizde 24 ilmeğimiz var. Ve ilk kısmını patiğin bu şekilde tamamladık. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters ördük arka yüzden. Ön yüzden yine düz örerek devam ediyoruz. İlk ilmeği yine örmeden alıyoruz. Sonraki ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Burası örgümüzün ikinci sırası. Evet, sıra sonuna kadar yine düz ördük. Bu kısım düz bir şekilde arttırma yapmadan git gel yaparak devam ediyor. Bu kısmı da 37 numara için ben 14 sıra boyunca uyguladım. Ön yüzde düz, arka yüzden de ters örülen kısım. 37 numara için 14 sıra uyguladım. Eğer ayak numaranız büyükse bu kısmı 2 sıra fazla örmeniz gerekiyor her bir ayak numaranız için. Ön yüzden ve arka yüzden de bu kısmı düz örerek 2 sıra fazla yapmanız gerekiyor. Benim vermiş olduğum sayılar 37 numara için uygun. Şu an ikinci sıramızı tamamladık. Devam ediyoruz. Bu kısmı 14 sıra boyunca arttırma yapmadan 24 ilmek örerek tamamlıyoruz. Evet, patiğimizin düz olan buraya kadar olan kısmını da tamamladık. Şimdi örgümüzün ön yüzünden en son sıramızı ördük. Arka yüzünden bu kez ikinci kısım olan yine ön kısımdaki boncuklu kısmına geçiyoruz. Bu kez hem boncuklarımızı uyguluyoruz hem de ilmeklerimizi keserek devam ediyoruz. Sıra başındaki ilk ilmeği örmeden aldık. Sonraki iki ilmeği birlikte düz örüyoruz. Yani bir tane sıra başında kesme yapmış olduk. Sonrasında yine sıralı bir şekilde boncuklarımızı uygulayarak devam ediyoruz. Yine bir tane boncuk bıraktık. 2 ilmek sonrası 2 ilmek düz örüyoruz. Yine bir boncuk bırakıyoruz. 2 ilmek düz. Örgümüzün arka yüzünde devam ediyoruz. Patiğimizin ikinci boncuklu ve eksiltme sırasına geçtik. 2 düz, sonrasında bir boncuk. 2 düz, sonrasında bir boncuk.
Sıra sonuna kadar, son 3 ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde devam ediyoruz. Son boncuğumuzla 2 ilmek arasına bıraktıktan sonra son 3 ilmeğimiz kaldı. Bu 3 ilmeğin de 2 tanesini birlikte örüyoruz. Yine sıra sonunda bir tane kesme yapmış oluyoruz. Son ilmeği de düz örüyoruz. Örgümüzün arka yüzünde ilk eksiltmeli ve boncuklu sıramızı tamamladık. Yine düzenli bir şekilde ön yüzden ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. Ön yüzde kesme yapmıyoruz. Arka yüzde hem kesme hem de boncuklarımızı uygulayarak devam ediyoruz. Döndük. Örgümüzün arka yüzünde yine eksiltme ve boncuklarımızı uygulayarak devam ediyoruz. Sıra başındaki ilk ilmeğimizi yine örmeden aldık. Sonraki 2 ilmeğimizi içine banarak ikisini birlikte düz örüyoruz. 2 ilmek ördükten sonra yine boncuklarımızı ilmekler arasına bırakarak devam ediyoruz. Bir boncuk, 2 ilmek düz. Tekrardan bir boncuk, iki ilmek düz. Bir boncuk, 2 ilmek düz. Bir boncuk, 2 ilmek düz. Yine bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Yine son 3 ilmeğimiz kaldı. Sıra sonunda son boncuğumuzu bıraktıktan sonra son 3 ilmeğin 2 tanesini birlikte örüyoruz. Son ilmeği de düz örüyoruz. Evet, bu şekilde hem boncuklarımızı uyguluyoruz ve hem sıra başında ve sonda eksiltmeler yaparak bu kısmı devam ediyoruz. Yine burada olduğu gibi 7 sıra boyunca bu kısmı da yine arka yüzden eksiltme ve boncuklarımızı yaparak bu kısmı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, patiğimizin ikinci boncuklu kısmını bu kez eksilterek örerek tamamladık. Yine başlangıçta olduğu gibi 10 ilmeğimiz kaldı. Ön yüzden de ilmeklerimizi düz ördükten sonra bu kısım alt kısma geçmeden önce ön kısımda 2 diş boyunca şu kısımda düz ördüğümüz kısmımız var. Ön yüzden yine düz devam ediyor. Arka yüzden de yine düz örerek devam ediyoruz. Bu kısmı 2 haroşo dişi boyunca olana kadar örgümüze devam ediyoruz. Düz bir şekilde eksiltme yapmadan 10 ilmeğimizi git gel yapıyoruz. Arka yüzden düz, ön yüzden düz, tekrar arka yüzden de düz örüyoruz.
Evet, bu kısmı da bu şekilde tamamladık. Şimdi alt kısımda düz bir şekilde devam eden kısmımız var. Bu kez yine 10 ilmeğimizin, burası örgümüzün ön yüzü, sıra başında ve sonunda arttırarak devam ediyoruz. Sıra başındaki ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 2 diş ördükten sonra ilk ilmeği örmeden aldık. Bir tane ilmek atarak arttırma yapıyoruz. Kalan ilmekleri son bir ilmek kalana kadar sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Son ilmeğimiz kaldı. Yine bir tane arttırma yapıyoruz. Son ilmeğimizde düz ördükten sonra ilk arttırma sırasını bu şekilde tamamladık. Arka yüzden ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. Sonraki ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örüyoruz. Ön yüzde yine sıra başında ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Hemen sonrasında yine bir tane arttırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar son bir ilmek kalana kadar düz örüyoruz. Son ilmeğimiz kaldı. Yine bir tane arttırma yapıyoruz. Son ilmeği de düz ördükten sonra ikinci sıramızda arttırma sırasını tamamlamış oluyoruz. Arka yüzden arttırma yapmadan ilmeklerimizin tamamını ters örüp geliyoruz. Örgümüzün ön yüzünde yine ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Hemen sonrasında bir arttırma. Son ilmeğimiz kalana kadar, son bir ilmeğimiz kalana kadar düz örüyoruz. Burası 3. arttırma kısmımız. Son ilmeğimiz kaldı. Sıra sonunda yine bir tane arttırma yaptık. Son ilmeği de düz ördük. Evet, bu şekilde bu kez yine arttırarak devam ediyoruz. 10 ilmekten dönmüştük. Sıra başında ve sonunda arttırmalar yapıyoruz. Arka yüzden ilmeklerimizi ters örüp geliyoruz. Bu kısmı da 37 numara için ben arttırmalarımı 44 ilmek olana kadar her ön yüzde, sıra başında ve sonunda yaparak devam ettim. Bu kısmı da ayak boyutunuza göre ayarlayabilirsiniz. Kalan arttırma sıralarında bu şekilde şişimizde 44 ilmek olana kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, patiğimizin alt kısmının arttırmalarını her düz sırada başta ve sonda yaparak bu kısmı da tamamladık. Toplamda şişimizde 44 ilmeğimiz var. Şimdi 3. boncuklu kısmımıza geçmeden önce birkaç sıra yine düz örerek devam ediyoruz. Arttırma yapmadan sıra başındaki ilk ilmeği örmeden aldık. Sonrasında yine düz örerek devam ediyoruz. Burası örgümüzün ön yüzü. Ön yüzden düz örüyoruz. Evet, ön yüzden düz, arka yüzden de ters olacak şekilde bu kısmı 4 sıra boyunca arttırma yapmadan örerek tamamlayalım. Evet, bu kısmı da tamamladık. Ön yüzden de bir sıra daha ördük. Çünkü modelimizin devamında yine arka yüzden boncuklarımızı bırakacağımız için ön yüzden de yine bir sıra fazla ördük. Yani 5 sıra örmüş olduk. Sıra başındaki ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki ilmeklerimizi 2, arka yüzdeyiz, 3, 4,
5, 6 ilmek düz ördük. Buraya bir işaret takıyoruz. Bu kısımlarda yine üçüncü ve son kısım olan yan taraftaki boncuklu kısma geçtik. Baştaki 6 ilmeğimize haroşa ördük. Yani arka yüzden düz ördük. Sonrasında yine bir boncuk bırakıyoruz. Bir düz ördük. Tekrar bir boncuk bıraktık. Bir düz ördük. Ve üçüncü boncuğumuzu da bıraktıktan sonra yine bir düz ördük. Bu kısımda 1 2 3 tane ilmeğimiz daha düz ördük. Yani 6 ilmek baştan haroşa düz ördük. Sonrasında yine aralarına boncuk bırakarak düz ördük. Ortadaki ilmeklerimizi ters örüyoruz. Örgümüzün arka yüzünde. Son 9 ilmeğimiz kalana kadar bu kısmı örmeye devam ediyoruz. Evet, son 9 ilmeğimiz kaldı yine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tekrardan ilk ilmeğimizi düz ördük. Burası yine boncuk bırakacağımız kısımlar. Bir ilmek düz ördük, bir boncuk bıraktık. Bir ilmek düz ördük. İkinci boncuğumuzu bıraktık. Tekrar bir ilmek düz ördük. Üçüncü boncuğumuzu bıraktık. Kalan ilmekleri sıra sonuna kadar 6 ilmek düz örerek sıramızı tamamlıyoruz. Evet, bu da ikinci kısmımız, üçüncü ve son kısmımız. Boncuklu bir şekilde devam eden ön yüzden ilmeklerimizi yine düz örerek sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra başında ilk ilmeği örmeden aldık. Bu kısımlara 3 4 5 6 karıştırmamak için işaret takıyoruz. Sonrasında 1 2 3 ilmek yine düz ördüğümüz kısım, buraya da bir işaret takıyoruz. Bu kısımlar boncuklu bir şekilde devam ediyor. Ortadaki ilmeklerimizi ön yüzden yine düz örüyoruz. Buraya da dördüncü işaretimizi taktıktan sonra örgümüze bu şekilde devam ediyoruz. Arttırma yapmadan örgümüzün arka yüzünde baştaki ilk 6 ilmeğimizi düz örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. 2 3 4 5 6 işaretimizi çıkartmadan şaşırmamak için hemen ilk 6 ilmeği ördükten sonra ilk boncuğumuzu bıraktık. Bir ilmek düz ördük. Tekrar ikinci boncuğumuzu bıraktık. Bir ilmek düz ördük. Üçüncü boncuğumuzu da bıraktıktan sonra bir ilmek daha düz ördükten sonra işaretimizi diğer tarafa alıp ortadaki ilmeklerimizi ters örüyoruz. Arka yüzden ortadaki ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz.
diğer taraftaki işaretimize kadar örerek geliyoruz. İşaretimizi diğer tarafa aldık. Sıradaki ilk ilmeği düz ördük. Hemen sonrasında bir boncuk, bir düz, bir boncuk, bir düz, bir boncuk. İşaretimizi diğer tarafa alıp kalan ilmeklerimizin 6 tanesini düz örüyoruz. Ön yüzden ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar düz örerek geliyoruz. Boncuklarımızı sadece arka yüzden ilmek arasına bırakarak bu kısımdaki 6 ilmeği de yine haroşa örerek devam ediyoruz. Şimdi ikinci sıramızı tamamladık. Bu kısmı da ben 37 numara için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sıra boyunca bu kısmı uyguladım. Siz ayak boyutunuza göre bu kısmı ayarlayabilirsiniz. Kalan sıralarda yine bu şekilde örerek tamamlayalım. Evet arkadaşlar, patiğimizin buraya kadar olan kısmını da örerek tamamladık. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sıra boyunca bu kısmı da ördük, tamamladık. Şimdi topuk kısmına geçmeden önce 4 sıra daha düz bir şekilde örerek devam ediyoruz. Tüm ilmekleri ön yüzden düz, arka yüzden ters örüyoruz. Kenardaki haroşolar dahil. Evet, bu kısmı da 4 sıra boyunca ön yüzden düz, arka yüzden de ters olacak şekilde örerek tamamlayalım. Evet, topuk kısmına geçmeden önce tekrardan 4 sıra boyunca bu kısmı düz bir şekilde ördük. Kenardaki haroşolarımızı da örgümüze kattık. Şişimizde 44 ilmeğimiz var. Ortaya 10 ilmek ayırıyoruz topuk için. Kalan ilmeklerimizi de ikiye paylaştırıyoruz. Yani 17 17 şeklinde. Baştaki ilk 17 ilmeğimizi örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Ortadaki 10 ilmeğimizi 9'unu örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10. ilmeği 2 ilmek birlikte örüyoruz. Döndük. Sıradaki ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Arka yüzden sonraki 8 ilmeğimizi ters örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir tane de örmeden almıştık. 9 ilmeğimiz var. Sıranın sonundaki 10. ilmeği yan taraftaki ilmekle birlikte arka yüzden birlikte ters örüyoruz. Döndük. Bu kez çift keserek devam ediyoruz. İlk sırada tek kesmiştik. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldık. Sonraki 8 ilmeğimizi düz örüyoruz.
Sıranın sonundaki 10. ilmeğimizi yan taraftaki bu kez 2 ilmekle birlikte 1, 2, 3 ilmeği birlikte düz örüyoruz. Çift kesmiş olduk. Arka yüzden de yine aynı şekilde ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Sonraki 8 ilmeğimizi ters örüyoruz. Sıranın sonundaki 10. ilmeği arka yüzden de 10. ilmek, 2 ilmek de yan taraftan 1, 2, 3 ilmeği arka yüzden birlikte ters örüyoruz. Evet, bu şekilde kesmelerimize, topuk kısmının kesmelerine bir tek bir çift olacak şekilde devam ediyoruz. En son sağda ve solda 1, 2, 3, 4, 5 ilmek kalana kadar kesmemize bir tek bir çift olacak şekilde devam ediyoruz. Şimdi çift kestik. Bir sonraki sırada tek, sonra yine çift, tek, çift şeklinde bu kısımdaki kesmelerimizi de bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, topuk kısmının kesmelerini de bu şekilde tamamladık. En son 5'er ilmeğimiz kaldı sağdan ve soldan. Bu kez orta kısımdaki ilmeklerimizi keserek devam ediyoruz. Sıra başındaki ilk ilmeğimizi örmeden aldık. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane de örmeden almıştık. 8 ilmeğimiz var. Orta ilmeklerden 2 ilmek. Bir tane de yan taraftan. 3'er ilmek birlikte örerek devam ediyoruz. Sıra sonunda 2 ilmek orta ilmeklerden, 1 ilmek de yan taraftan. İlk ilmeğimizi arka yüzden yine örmeden aldık. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 ilmek orta ilmeklerden, 1 ilmek de yan taraftan. İpimizi ön tarafa getirip arka yüzden 3 ilmeği birlikte ters örüyoruz. Devam ediyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördük. 2 ilmek orta ilmeklerden, 1 ilmek de yan taraftan. Üçünü birlikte düz örüyoruz. Her defasında sıra sonunda 3 ilmeği birlikte örüyoruz. Döndük. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. 2, 3, 4, 5 ilmek ördük. 2 ilmek orta ilmekten, 1 ilmek de yan taraftan ipimizi ön tarafa getirip üçünü birlikte ters ördük. Bu şekilde kalan ilmeklerimizde her defasında 3 ilmek örerek topuk kısmının son kısmı olan tepe noktasına yaklaşırken kesmelerimizi tamamlayıp patiğimizi tamamlıyoruz. Sıra sonunda 3 ilmeği birlikte ördük. Son bir ilmeğimiz kaldı. Arka yüzden 3 ilmeği birlikte ters örüyoruz yine. Sağdan ve soldan birer ilmeğimiz kaldı keseceğimiz. İlk ilmeği yine örmeden aldık. 2 ilmek sağ şişte, 2 ilmek sol şişte. 2 ilmeği birlikte ördük. 3 ilmeğimiz kaldı. Arka yüzden de 3 ilmeği birlikte ters örerek bu kısmı tamamlıyoruz.
Evet, şimdi bu kısmı kesmeden daha sonrasında oya için devam edeceğimiz için bu kısmı kesmeden ipimizin alt ucundan iğnemize biraz iplik keserek dikiş için kullanacağız. Bu kısmı kesmeden alt ucundan şu kısmı dikerek devam edeceğiz. Önce bu kısma iğnemize ipliğimizi takalım. Evet, şimdi dikiş için tekrardan ön kısımdan, şu düz olan kısımdan değil, önce birkaç yerinden geçelim. Dikişimizin sökülmemesi için. Patiğimizin arka yüzünden birkaç yerden geçtikten sonra kenar kısmından, boncuklu kısımdan ve karşı taraftan şu düz olan kısmı atlıyoruz. Kenardan arttırmalı eksiltmelerimizin başladığı kısımdan şu düz kısmı atlıyoruz. Birkaç kez geçtikten sonra dikişimize devam ediyoruz. Bir karşı ilmeğin kenar kısmına banıyoruz ve karşı taraftan karşılıklı gelecek şekilde bir sağ taraftaki ilmeklerimizin kenar kısmına, buraya dikkat edelim. Karşılıklı ilmeklerin karşı tarafa gelmesine dikkat ederek bu kısmı da bu şekilde kenar kısmına kadar dikelim. Diğer tarafta aynı şekilde her iki tarafın dikişini de yaptıktan sonra oyamıza devam edelim. Evet, patiğimizin her iki tarafı dikişini de bu şekilde tamamladık. Şimdi örgümüze kesmediğimiz uç kısmından oyamızı yaparak devam ediyoruz. Bir tane sık iğne yaptıktan sonra 1 2 3 zincir çektik ve sık iğnemizin çevresine pıtırcık yaptık. Bir tane tepe atladık, sonraki haroşa tepesine bandık sık iğne ile 1 2 3 zincir çekerek sık iğnemizin çevresine pıtırcık yaptık. Bir tane tepe atladık, bir sonraki haroşa tepesine bandık, 1 2 3 zincir çekerek sık iğnemizin çevresine pıtırcık yaptık. Bu kısmı sık iğne ve pıtırcıklarla devam ediyoruz. Şu kısma geldiğimizde de düz bir şekilde sadece sık iğne yaparak devam ediyoruz. Ön kısmı düz bir şekilde devam ediyor. Sonrasında yine aynı şekilde sık iğne ve pıtırcıklarla bu kısmı da tamamlayıp ipimizi kesiyoruz. Evet, şimdi kenar süslemesi için tekrardan önce ipimize düğüm atıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekerek halka yapıyoruz. Sonrasında 1 2 3 zincir çekerek halkamızın içerisine banarak kutucuklar yapıyoruz. 1 2 3 zincir halkanın içerisine banarak kutucuk yapıyoruz. 1 2 3 zincir halkanın içerisine banarak kutucuk yapıyoruz. Bu şekilde 5 tane kutucuk yapıyoruz. Tekrardan 1 2 3 zincir halkanın içerisine banarak kutucuk yapıyoruz. Sonrasında 1 2 3 4 5 tane kutucuk yaptıktan sonra çiçeğimizin ilk katı için önce ilk kutucuğa geçiş yapıyoruz sık iğneyle. Sonrasında 1 2 zincir çekerek üst tarafa geçtik. Tığımızın başına ip aldık. Kutucuğun içerisine banarak ipi de biraz uzatarak şu şekilde trabzanlar yapıyoruz. 1 tığımızın başına ip aldık. Aynı kutucuğa bandık. İpimizi biraz uzattık.
2 defa çekerek trabzan yapıyoruz. Ve tekrardan 1 2 defa çekerek trabzan yaptık. 2 zincir çekerek 2 kutucuk arasında sık iğne ile bandığımız kısma banarak çiçeğimizin ilk yaprağını sabitledik. 2 zincir çektik. Bir sonraki kutucuğa geçiyoruz. Tığımızın başına ip aldık. Kutucuğa bandık. İpimizi uzatarak 1 2 defa çekerek trabzan yaptık. Yine aynı şekilde ipimizi uzattık. İkinci trabzanımızı yaptık. Tığımızın başına ip aldık. Yine kutucuğumuza bandık. 1 2 defa çekerek trabzan yapıyoruz. 1 2 defa zincir çektik. 2 kutucuk arasında sık iğne ile kutucuklarımızı sabitlediğimiz kısma çiçeğimizin yaprağını sabitliyoruz. Evet, bu şekilde kalan 3 yaprağımız da yine aynı şekilde üçer defa trabzan yaparak banıyoruz. 2 zincir çekiyoruz ve yaprağımızı sabitliyoruz. 2 zincir çektik. Kutucuğumuza bandık. Üç tane trabzan yaptıktan sonra 2 zincir çekerek yaprağımızı sabitliyoruz. Tekrar 2 zincir çekerek bir sonraki yaprağımıza geçiyoruz. Son yaprağımıza da 3 trabzan yaptıktan sonra 2 zincir çekiyoruz ve yaprağımızı sabitledikten sonra çiçeğimizin ilk katını bu şekilde yapmış olduk. İkinci katı için önce arka tarafına geçiş yapıyoruz. Sık iğneyle geçiş yaptık. 1 2 3 4 zincir çekerek yaprakların arasındaki sık iğneli kısımdan, belinden, arka taraftan banarak önce ikinci kat için kutucuklarımızı hazırlıyoruz. 1 2 3 4 zincir çektik. 2 yaprak arasındaki boşluğa banarak belinden zincirlerimizi sabitliyoruz. İkinci katı 4 zincir çekerek devam ediyoruz. Örgümüzün arka kısmından yapraklarımızın arasındaki sık iğneli kısma arka belinden banıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Tekrardan bandık. Son yaprağımızı bu şekilde sabitledikten sonra kutucuğumuzu yapraklarımıza önce geçiş yapıyoruz. Kutucuğumuza sık iğne ile geçiş yaptık arka kısmından. 1 2 zincir çektik. Bu kez bir önceki sırada 3 tane trabzan yapmıştık. Bu kez 4 trabzan yaparak devam ediyoruz. 1 aynı yere bandık. 2 aynı yere bandık. Yine bacaklarını biraz uzun bırakarak 3 tığımızın başına ip aldık, bandık, uzun bırakıyoruz. 4 2 zincir çekerek aradaki sık iğneli kısma banıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Bu kez kutucuklarımızın içerisine 4 tane trabzan yapıyoruz. İki zincir çektik. Ara kısmına banarak yapraklarımızı sabitliyoruz. Bu kısmı da ikinci katımızda yine 4 trabzan yaparak tamamladıktan sonra orta kısmının yarım boncuğunu da sabitleyerek bir tanesini sol tarafa yapmıştık çiçeğimizi. Diğer çiçeğimizi de sağ tarafa yaparak patiğimizin örgüsünü tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, patiğimizin yapılışını bu şekilde tamamladık. Patiğimiz bu şekilde. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Sonraki videolarında görüşmek üzere.